Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Piyasalardaki risk iştahlarından bahsedeceğim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %0,88'lik yükseliş ile 1492 seviyesinden işlemi kapatırken işlem hacmi 23,5 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Dün güne sert bir düşüşle başlayıp 1470 seviyesine kadar geri çekilen endeksin kısa sürede toparlanıp günü en yüksek seviyesine yakın bir noktadan kapatmasıyla birlikte endeksin olumsuz haber akışlarına rağmen güçlü görünümünü koruduğunu söyleyebilirim. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,18, S&P 500'de 0,47 ve teknoloji borsası olan Nasdaq Endeksi ise %0,9 ile yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimken Asya piyasalarının ilk işlem gününde ise hafif alıcılı seyrin yer aldığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı sonrası politika faizini %18'den %16'ya düşürmesi sonucu dün Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın ortak bir açıklama yaparak ticari ve konut faizlerinde faiz oranlarını indirdiklerini açıklarken kamu bankaları bugünden itibaren geçerli olmak üzere konut kredilerinde 1 milyon Türk lirası altındaki krediler için faiz oranını 1,29'dan 1 milyon ve üzeri tutarlar için de %1,34 oranından faiz uygulama kararı verdi. Geçen hafta Osman Kavala'ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi sonrası yurt içerisinden ve yurt dışarısından çeşitli açıklamalar gelirken dün güne yükselişle başlayıp 9,83 seviyesini test eden doların Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere bazı ülkelerden gelen devletlerin iç işlerine karışmamakla ilgili Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet teyit ettiği açıklamalarından sonra dolardaki geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanlığı kaynakları Amerika Birleşik Devletleri ve diğer büyükelçilerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasalar tarafından da yakın takipte. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmezken İspanya Merkez Bankası'nın dün yaptığı enflasyon artışının uzun sürmesi daha uzun sürerse de büyük ihtimalle kalıcılık sağlanır şeklindeki açıklamaları Avrupa Merkez Bankası'nın işini de zorlaştırdığını da söylemek isterim. Halk Bankası'nın yaptığı temiz başvurusunu reddeden Amerika Birleşik Devletleri Temiz Mahkemesi İran'a Amerikan yaptırımlarını delmesi konusunda yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmederken üst mahkemenin kararının ardından mahkemenin ilk duruşma için yeni bir tarih belirlemesi bekleniliyor. Asya hisseleri için de bugün Çin'in emlak sektörüyle ilgili yeni endişelerin Çin ve Hong Kong piyasalarını etkilemesine rağmen Wall Street'in iyimser gelen finansal sonuçlarının ekonomik görünümünü desteklemesiyle de yükselişe geçtiğini söylemek isterim.
Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında tahvil faizlerinde yatay hareketlilikle birlikte dolar endeksindeki dünkü veri akışı sonrasında yaşanılan kısmi toparlanmaya rağmen 200 günlük hareketli üstel ortalaması seviyesi üzerindeki fiyatlamaların devam ettiğini görürken, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanacak verilerin yakından takip ediyorum ve 1795 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1820 dolar hedefli alışmalara da devam edebilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1807 ve 1814 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1792 ve 1786 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise hafta sonu kurda yaşanılan gerilim sonrasında 567 Türk Lirası seviyesi tarihi zirve olarak test edilirken, bugün itibariyle hafta sonu yaşanılan gerilimin sonlandığını ve kurda geri çekilmelerin gram altın içinde etkili olduğunu söylemek isterim. Bu nedenle kurda yatay hareketlerin devamı gerçekleşebilecekken, diğer taraftan da ons altın tarafındaki yükselişin 1795 doların üzerinde kalındığı sürece devam edeceğini düşünüyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 567 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 555 ve 545 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take